Yeni bir vlogtan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizi İskandinavya'nın incisi, İsveç'in başkenti Stockholm'e götürüyorum. Ama öncesinde eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirimi açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Stockholm, tarihi dokusu, modern yaşam ve eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Ada parçalarından oluşan bir şehir ve tam 14 adadan oluşuyor. Bu adaları da birbirine bağlayan 57 adet köprü bulunuyor. O yüzden de Kuzey'in Venedik'i olarak da Stockholm adlandırılıyor. İstanbul'dan 3 saatlik bir uçuşla Arlanda Havalimanı'na geldik. 3 gün boyunca Stockholm'deyiz. Müzelerinden saraylarına, sokak lezzetlerinden en güzel duraklarına kadar dolu dolu bir vlog sizi bekliyor. Keşfimize başlamadan önce size kısaca havalimanından şehir merkezine nasıl geldiğimizi anlatayım. Stockholm Arlanda Havalimanı'ndan ulaşım gerçekten çok kolay ve alternatifler oldukça fazla. Biz Uber'i tercih ettik ama dilerseniz başka seçenekler de var. Arlanda Express şehir merkezine ulaşmanın en hızlı ve konforlu yolu. Sadece 18 dakikada Stockholm Central Station'da oluyorsunuz. Daha ekonomik bir yol arıyorsanız Flybuslarla otobüsleri güzel bir alternatif. Yolculuk yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Bir de banliyö trenleri var. Onlarla da yaklaşık 45 dakikada şehir merkezine ulaşmak mümkün. Gelelim otelimize. Biz Scandic Go Otel'de kalıyoruz. Fiyat olarak gayet uygun, konumu harika. Birçok yere de yürüme mesafesinde. Otel hem temiz hem de modern. Kısacası konforlu ve pratik bir konaklama deneyimi sunuyor. Hadi bakalım, eğer sizler de hazırsanız hep birlikte Stockholm'u keşfedelim, bakalım neler varmış. Evet, biz ne yaptık? Hemen gelir gelmez PES kartı aldık. Biliyorsunuz ki her seferinde sizlere söylüyorum, böyle şehir kartları var. Ücretsiz bir sürü atraksiyonlar yapabiliyorsunuz, müzelere girebiliyorsunuz, ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Stockholm'de ise müzelere giriş yapabiliyorsunuz, atraksiyonları kullanabiliyorsunuz, Hoponopo'yu kullanabiliyorsunuz ama diğer metrodur, tramvaydır, onlara binemiyorsunuz. Bunun için ekstra bir şey almanız lazım. Biz 3 günlük bir Stockholm PES aldık. 3 gün boyunca Stockholm'u geziyoruz. Aynı zamanda bir de tabii bu gezerken adalardan adalara biraz yürüme mesafeleri çok fazla burada. Bir de ekstra olarak da 35 euro ödedik. Bir ulaşım kartı aldık. Ulaşım kartında SL böyle bir application var. Oradan alıyorsunuz. Ben zaten tüm detayları, linkleri falan aşağıya bırakacağım. Böyleli. Evet, müzeleri konuştuk. Ulaşımı konuştuk. Hepsinin application'larını bulup indiriyorsunuz. Metro geldi. Biz şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi ilk durağımız Gamla Stan, yani Eskişehir. Burası 1252 yılından beri şehrin kalbi olarak biliniyor. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, renkli binaları ve tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi. Stortorget Meydanı şehrin en eski meydanı olup çevresindeki kafelerde oturup İsveç'in meşhur kahve molası Fika'yı burada deneyimleyebilirsiniz. Evet, şimdi ise Nobel Barış Müzesi'ne geldik. Nobel Müzesi ünlü ödül sahiplerinin ilham veren hikayelerini ve çığır açan keşiflerini sergiliyor. İçeride Albert Einstein'a kadar pek çok dahinin hayatına dair ilginç detaylar bulabilirsiniz. Tavanına asılmış sandalye koleksiyonu ve interaktif ekranlarıyla müze, klasik sergilerden çok daha eğlenceli bir deneyim sunuyor. Stockholm Kraliyet Sarayı'na geldik. Burası İsveç Kralı'nın resmi ikametgahı ve çalışma ofisi. 18. yüzyılda inşa edilen saray barok mimarisiyle de dikkat çekiyor. İçinde kraliyet daireleri, hazine, üç taç müzesi ve antika müzesi gibi bölümler bulunuyor. Girişte muhafız değişim törenini izleyebilirsiniz. Her gün saat 12'de büyük bir tören oluyor. Eğer içerideyseniz de ihtişamlı salonlar, kraliyet koleksiyonları ve tarihi mobilyalar sizi bekliyor. Ayrıca sarayın üst katında İsveç tarihine dair önemli eserler de sergileniyor. Buraya geldiğinizde gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası. På axeln! Gevär!
şehrin simge yapılarından bir tanesi olan Stockholm Katedrali'ne geldik. Hazırsanız şimdi burayı geziyoruz. Stockholm Katedrali şehrin en eski dini yapılarından biri. 13. yüzyılda inşa edilmiş ve yıllar içinde gotik ve barok mimarinin güzel örneklerini bir araya getirmiş. İçeri girdiğinizde size etkileyici heykeller ve tarihi tablolar karşılıyor. Aynı zamanda İsveç kraliyet düğünlerinin ve taç giyme törenlerinin de yapıldığı yer burası. Sadece dini değil, tarihi ve kültürel anlamda da çok özel bir durak. Evet, şimdi nereye geldik? Müzeler bölgesine geldik. Burada Viking Müzesi'ni göreceğiz, Vasa Müzesi'ni göreceğiz ve Nordics Müzesi'ni göreceğiz. Biz bunları seçtik aradan ama siz isterseniz diğer müzelere de gidebilirsiniz. Burası gerçekten 1,5 günü falan alacak şekilde büyük. O yüzden biz böyle önemlilerini sizin için geziyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. 2016 yılında açılan Viking Müzesi, Vikinglerin günlük yaşamını, inanç sistemlerini, savaşçı kültürlerini ve denizcilik becerilerini gerçekçi sahneler ve dijital teknolojilerle anlatıyor. Müzenin en dikkat çekici bölümü ziyaretçileri 10. yüzyıla götüren kısa bir tren yolculuğu. Bu etkileyici deneyim sesli anlatım eşliğinde bir Viking ailesinin hikayesine tanıklık etmenizi sağlıyor. Let me tell you what happened with me, Ranfrid. Fursala Farm. I've inherited the estate from my ancestors. Robbed silver. Battles that end in misfortune. What do you say, Tolga? Well, I say, beautiful goods traveling. Şimdi nereye geldik? Vasa Müzesi'ne geldik. Burada 17. yüzyılda inşa edilen ve ilk seferinde batan Vasa gemisini neredeyse orijinal haliyle görebilirsiniz. Bu gemi dünya üzerinde korunmuş tek 17. yüzyıl savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. Müze, geminin yanı sıra İsveç'in denizcilik tarihine dair birçok sergiye de ev sahipliği yapıyor. Ama buraya geldiğinizde bu gemiyi görmeden asla gitmeyin arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Nordiska Müzesi, Stockholm'un İskandinav kültürüne adanmış en büyük müzelerinden biri. 16. yüzyıldan günümüze İskandinav yaşamını moda, mobilya, el sanatları ve gelenekler üzerinden anlatıyor. Görkemli binasında yer alan Nordic Life sergisi, ziyaretçilere mevsimler ve doğa temasıyla 500 yıllık bir yaşam yolculuğu sunuyor. Şimdi nereye geldik? Drottninggatan. Umarım doğru söylemişimdir. Allah'ım bu İskandinav ülkeleri beni bitirdi. Bu söylemleri beni bitirdi. Her neyse burası buranın en kalabalık, en işlek ve en bilinen markalarının olduğu upuzun bir cadde. Buraya geldiğinizde sağlı sollu bir sürü alışveriş mekanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Güzelce vakit geçirip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi hemen şuraya bir göz atalım. Ardından nereye gidiyoruz? Yemek yemeye gidiyoruz. Hop, biz şimdi nereye geldik? Bastard Burger'e geldik. Buranın burgerleri çok meşhur dediler. O yüzden bize dedik ki hemen deneyelim. Normalde aslında Five Guys'a gidecektik ama burası daha ağır bastı. Bakar mısın şu görüntüye? Görüntü gerçekten muazzam gözüküyor. Acaba bakalım tadı öyle mi? Burada şu tırtıklı patateslere de bayılıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel gözüküyor. Aşırı sıcak. Smash bir burger. Ekmeği yumuşacık. Hamburger güzel arkadaşlar.
Hamburger güzel. Dağılın. Ve şimdi metro gezmeye geldik arkadaşlar. Stockholm metrolarının bir sanat galerisi olduğunu biliyor muydunuz? 90'dan fazla istasyonda farklı sanatçıların eserleri sergileniyor ve her istasyon farklı bir temayla dekore edilmiş ve adeta birer yeraltı sanat galerisi gibi. Metro ile gezerken sıradan bir yolculuk değil, tam bir sanat turu yapıyorsunuz. Günaydın. Güneşli bir Stockholm sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi biz hemen kahvaltımızı yapalım dedik. Story Baguette'e geldik. Buranın böyle işte ekmek araları, işte bu cinnamon roll'lu böyle kanabüller dedikleri ürünü, bir de filtre kahveleri falan çok övülüyordu. Dedik ki biz de buraya gelmişken deneyelim. Aslında şimdi burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Ardından Stockholm'u gezmeye devam. Yani bizim çok alışık olduğumuz bir kahvaltı kültürü değil ama burada da kahvaltı bu şekilde oluyor. İsveçliler aynı zamanda kahve içmeye ve tatlı molalarına büyük önem veriyorlar. Bunun da nedeni ise fika dedikleri bir gelenekleri var. Fika sadece kahve içmek değil, aynı zamanda arkadaşlarla veya sevdiklerinle güzel bir mola vermek anlamına da geliyor. Bizim de denediğimiz kanabülle eşliğinde bir kahve içerek İsveçlilerin günlük rutinini sizler de bizim gibi yakalayabilirsiniz. Skeppsholmsbron. Kesin yanlış okumışımdır ama ismini yazacağım. Böyle bir köprü var burada. Bu köprüyle birlikte hem Eskişehir yani Gamla Stadı'nı görebilirsiniz hem de diğer ada tarafını görebilirsiniz. İkisinin de manzarası güzel. Buraya gelirseniz fotoğraf noktalarından bir tanesi de burası. Bu arada havanın güneşli olduğuna bakmayın. Fena soğuk. Bu köprünün simgesi de burada gördüğünüz bu taçlar. Bunlar köprünün simgesi. Bir de beni böyle çek. Bir de hemen size Gamla Stan yani Eskişehir'i göstereyim. Buralara geldiğinizde güzelce fotoğraflar çekilebilirsiniz. Ellerim dondu. Evet, şimdi bot turumuzu yapacağız. Bot turu için de hemen şu arkamda gördüğünüz Grand Otel'in hemen şu yan tarafındaki yere geldik. QR'ımızı okuttuk ve burada biletimizi aldık. Şimdi bir 5 dakika içerisinde botumuz gelecek. Onunla birlikte kış gezisini buralarda yapacağız efendim. Bir de burada aslında bir sürü seçenek var ama şu an biz kışın geldiğimiz için, Mart ayında geldiğimiz için bir tek Winter Tour denilen bir şey vardı. Ona biniyoruz ama yazın gelirseniz siz birçok seçenek var. Onları da araştırıp size uygun olanı tercih edebilirsiniz. One of the largest inhabited palaces. It is the official Russo military that we decided to form. 82 people were killed. One man boiled potatoes. You can also try this in the restaurants in the. Evet, şimdi ulaşım kartı aldık ya, yereller gibi geziyoruz biz de. Bu Skansen denilen bir yere gideceğiz. Açık Hava Müzesi. Dedik ki oraya nasıl gidelim? Ondan sonra vapurla gidilebiliyormuş, yani feribotla gidilebiliyormuş. Bizim de ulaşım kartımız vardı. Bunları kullanabiliyoruz. Aklınızda bulunsun, eğer ulaşım kartı alırsanız böyle adalar arasında gidip gelerek güzel bir Stockholm manzarasıyla da gezebilirsiniz. Şimdi biz devam ediyoruz. Skansen'de görüşmek üzere.
Dikkat dikkat, oyun severlerin, roller coaster severlerin dikkatine. Greenland denilen bir oyun parkına geldik arkadaşlar. Kışın kapalı ama yazın açık. İçeride devasa oyun parkları var, roller coasterlar var. Allah'ım, yani bir sürü bütün atraksiyonlar var. Şu an içim kıpır kıpır ama kapalı. Keşke girebilseydik, gerçekten bütün hepsine binerdim yani. Burada 2 gün falan harcayabilirim ben. Her neyse, eğer siz buraya yazın gelirseniz buraya uğramadan geçmeyin arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdiki durağımız dünyanın ilk açık hava müzesi olan Skansen'e geldik. İsveç'in dört bir yanından getirilmiş 150'den fazla geleneksel ev ve çiftlik barındırıyor. Ayrıca burada İskandinav hayvanlarının doğal ortamlarında gözleme şansınız da var. Tarih ve doğa iç içe olsun diyorsanız burası tam olarak size göre. Bu aldığımız PS'de buraya giriş sağlayabiliyorsunuz. Artık spor salonuna para vermeye son. Yürüyen merdivenleri yürüyüş bandı olarak kullanabilirsiniz. Neyse, biz şimdi böyle gidiyoruz. Şimdi şehir manzarasını izlemek için Globen denilen bir bölgeye geldik. Burada bir Skyview var. Arkada gördüğünüz gibi şöyle bir platformla hem şehir manzarasını görüyorsun hem de böyle inip çıkabiliyorsun. Bize değişik geldi. Dedik ki zaten Stockholm Pass'le her yere girebiliyoruz. Bari dedik buraya da bir girelim. Görelim şehir manzarasını. Hazırsanız maceramız başlıyor. Şimdi tepeye çıktık arkadaşlar ve şansımıza kimse yok. Sadece biz varız ve bizden önceki ve sonrakilerde deli gibi kalabalık var. Her neyse geldik ama bence manzara hiç güzel gözükmüyor çünkü şehirden biraz uzakta, o yüzden şehri çok uzaktan görüyorsunuz. Evet, bu arada yol üzerinde böyle bir yer gördük. Önünde deli gibi sıra vardı ve yerel insanlar var. Dedik ki biz de hemen bu sıraya girelim. O sıraya girdik. İçeriye giriyorsunuz. Manuel bir şekilde şöyle numaranızı alıyorsunuz. Numarayı aldıktan sonra orada bir numara yanıyor ve sizinle ilgileniyorlar. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz. Daha sonra sizi çok güzel bir kurabiyeciye götüreceğim. Şimdi bunları nerede yiyeceğiz dedik. Bir park bulduk. Hemen girdik içerisine. Bakın. Şöyle göstereyim. Deniz ürünlü pasta bu ya. Bakar mısınız? Üzerinde havyarlar, karidesler, mayonezler. Vallahi bayağı güzel duruyor. Üzeri füme somonlu. Ondan sonra bir de şöyle bir şey aldık. Ana, bu devrilmiş. Düzeltemedim. Şimdi bunların tadına bakacağız. Yediklerimiz o kadar güzeldi ki, özellikle o pasta gibi olan, size söylemiştim, gösterdim. O pasta gibi olan çok iyiydi. Ekmek mükemmeldi. Bayağı iyiydi. Gelirseniz bence, bir de bir park bulduk. Hava deli gibi soğuk. Bir yandan da esiyor. Orada oturduk böyle yedik ama ölüyorduk yani soğuktan. Her neyse, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel.
Bu çok daha güzel. Evet, şimdi meşhur İsveç köftesi denemeye Meatballs for the People'a geldik arkadaşlar. Böyle karışık bir İsveç köftesi söyledik. Burada moste denilen bir geyik var. Ondan sonra domuz var, ren geyiği var, tavuk var. Bunların hepsini böyle chef's table olarak geçiyor. Ondan sipariş ettik. Patates püresi, turşu ve frank üzümüyle servis ediyorlar. Şimdi bunların tadına bakıyoruz. Ama mekan bayağı güzel. Burada oturmamız da çok iyi. Tüm mekanı tepeden hakim olabiliyoruz. Evet. Bu arada Kurumel'de yediğimiz muzlu ve krem brüleli kurabiyelere bayıldık. Mükemmeldi arkadaşlar. Eğer gelirseniz deneyin. Amsterdam'daki Van Staffel vardı, belki bilirsiniz gidenler. Orasıyla kapışır. Yani size öyle söyleyeyim. Ardından da Meatballs for the People denilen böyle İsveç köftesini denemek için bir yere gittik. Valla en güzeli danalı olandı. Gelirseniz bence direkt hiç riske girmeyin. Direkt danalıyı söyleyin, onu yiyin. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bir tane Fotografiska denilen bir sergi vardı. Oraya gidiyoruz. Bunun içerisinde böyle birçok sanatçının eserlerini barındırıyor ve bunlar devamlı olarak değişiyor. Gelmişken dedik ki burayı da bir görelim. Çünkü Stockholm Pass'imizde ücretsiz girebiliyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi biz Lillebros Bakery'e geldik. Ama kışın olduğu için oturacak yerleri yok. Sadece yazın dışarıda oturma yerleri varmış. O yüzden take-away aldık ve en yakın bir parka geldik. Burada lezzetlerimizi deneyeceğiz. Böyle bir vegan sandviç var. Yine ekmekleri çok güzel gözüküyordu. O yüzden ekmeklerini aldık. Sonra yine burada meşhur kakuleli çörekleri var. Onlardan söyledik. Aynı zamanda bir de buranın meşhur bir tatlısı var. Semla diye. Üstü böyle bol kremalı. Bir de 7-Eleven'dan kahvemizi aldık. Oturduk parkta. Şimdi bu lezzetlerin tadına bakıyoruz. Bu arada buradaki ekmekler o kadar güzel ki her ekmeğe bayıla bayıla yedik yani. Tereyağlı, peynirli. İçerisinde bir de marul var. Ama ekmeğin lezzeti, kıvamı, çıtırlığı 10 numara. Kopenhag'da yediğimize çok benziyor. Ama bu çok çok daha lezzetlisi. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Badem var, badem ezmesi var. Böyle bir hamurun içerisinde krema ile birlikte bir tatlı yapmışlar. Kremayı üstüne atarsak içerisindeki diğer bileşenler çok güzel bence. Ama lezzetli bayağı. Son bir müzemiz kalmıştı. Onu da görelim dedik. National Museum'a geldik. Hazırsanız şimdi burayı geziyoruz. Şehir merkezine yaklaşık 40 dakika uzaklıkta
Park'taki Drottningholm Sarayı'na geldik. 17. yüzyılda İsveç kraliyet ailesi için inşa edilen bu görkemli yapı bugün de kral ve ailesinin evi olarak kullanılmaya devam ediyor. Sarayın gösterişli salonlarında geçmişin izlerini sürerken tarihi tiyatrosunda asırlık bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Çim pavyonu ve düzenli bahçeleri ise hem huzur hem de görsel bir şölen sunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu eşsiz saray hem tarih hem de doğa severler için mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Evet, şimdi ise şehir merkezine geldik. Gezimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Şehrin simge yapılarından bir tanesi olan Stol'un içerisine geldik. 1923 yılında tamamlanan bina, kırmızı tuğlaları, 106 metrelik kulesi ve üzerindeki 3 altın taçla şehrin sülyetine imzasını atıyor. İçeri girdiğinizde sizi mavi salon karşılıyor. Her yıl Nobel ödül yemeği burada veriliyor. Ama ironik olarak salonun duvarları mavi değil. Bir üst katta ise altın salon var. Duvarlarını 18 milyon altın mozaik kaplıyor ve göz kamaştırıyor. Eğer içerisini gezmek istiyorsanız özel rehberli turlarla içeriği gezebilirsiniz. Bu arada içeriye giriş ücretli. Stockholm Pass burada geçmiyor ama bu şekilde içerisini gezebiliyorsunuz ve şu ileriye gittiğinizde güzel de bir şehir manzarası var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Bu arada içeriye giremedik. Çünkü belli bir time slotlar var. O time slotlarda böyle rehberli olarak gezdiriyorlarmış. Çünkü içeride çok büyük güvenlik önlemleri varmış. Parlamento odaları olduğu için. O yüzden aklınızda bulunsun. Buraya gelirseniz önceden biletinizi alıp rezervasyon yapmayı unutmayın. Online üzerinden biletlerinizi alıp time slotlara göre rezervasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin Old Town'a doğru devam ediyoruz. Evet, yemeklerimizi yedik. O kadar beğendik ki yemeklerimizi. İsveç köfte şu ana kadar İsveç'te yediğimiz en iyi İsveç köfte arkadaşlar. Net yani. Rezervasyon yaptırın lütfen gelmeden önce. Biz böyle biraz şey yaptık. Ya şuraya oturabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz falan gibi. Biraz dil dökerek yer bulduk. Ama siz rezervasyon yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Somon da çok lezzetliydi. Başlangıç tabağı da çok lezzetliydi. İsveç köfte de güzeldi. Vallahi buraya gelirseniz mutlaka deneyin. Şimdi gelin devam ediyoruz. İsveç'te alkol satışı ile ilgili bilmeniz gereken birkaç bir şey var. Size hemen bunun bilgisini vermek istedim. Alkol satışı sadece özel yerlerde var. Norveç'te olduğu gibi, önceki Norveç vlogunda da anlatmıştım. Alkolleri sadece oradan alabiliyorsunuz. Yüksek alkolleri. İşte 3'e, 3,5'a kadar olan alkoller normal marketlerde satılıyor ama onun üstündeki tüm alkollerin hepsini oradan almanız gerekiyor ve onlar da hafta içi saat 3'e kadar açık. Pazar günü de yanlış hatırlamıyorum saat 10'a kadar açıktı diye biliyorum. Ama çok emin değilim açılış ve kapanış saatlerinden. İsveç'e geldiğinizde aklınızda bulunsun, böyle bir uygulama mevcut. Şimdi ise devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş Old Town'dan çıkıyoruz. Bu arada eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirimi açmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi ise tatlı yemeğe nereye geldik? Vetaköten'e geldik. Tatlılarımızı yedik ama yani övüldüğü kadar yok bence. O yüzden ben burayı beğenmedim arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Icebar'a gidiyoruz. Hava sanki çok sıcakmış gibi, serinlemek için Icebar'a gideceğiz.
Evet, biz şimdi Icebar'a geldik. -7 derecede böyle bir konsept yapmışlar. Her yer buzdan. Böyle ahşap tabureler oturabiliyorsunuz. Bir de içeceğinizi söylüyorsunuz. İçecekleriniz de böyle buz bardaklarda geliyor. Yani burada her şey buzdan arkadaşlar. Bu arada Stockholm Pace'le içeriye ücretsiz girdik. Yani konsept güzel ama soğuk. Zaten Stockholm çok soğuktu. Yukarıdaki kart benden size gelsin. Evet, bu arada şehrin merkezinde yani T-Central'ın orada Galerian denilen bir AVM var. Bunun içerisinde IKEA da var. Bir sürü markalar da var. Aa, limuzine bak. Konudan saptık. Abba limuzin. Her neyse, konumuza dönecek olursak Galerian denilen bir alışveriş merkezi var. İçeride IKEA dair birçok mağazayı bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir de burada Ahens'ti galiba. Ahens denilen bir yer daha var. O da bayağı büyük. Ama bunlar hafta içi saat 8'de, hafta sonu da saat 7'de kapanıyorlar. Bilginize. İsveç'e geldik. IKEA gezmedik demeyiz. IKEA geziyoruz. Evet, şimdi IKEA'ya geldik. Burası 3 katlı, bayağı büyük. Hem de şehrin tam ortasında bir IKEA. Bizdekinden farklı olarak içeride beyaz eşyalar falan var. Bir de burada böyle müze gibi böyle hediyelik eşyalar var. Bunları burada ilk defa görüyoruz. Bizde yoktu. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bakın tam karşıda ne var? Five Guys var. Buraya gelmişken bir Five Guys yemeden dönmeyiz değil mi? İnşallah Türkiye'de yakın zamanda açılır. Günaydın, günaydın, günaydın. Artık dönüş yoluna geçtik. Bas terminaline geldik. Bizim otelimiz bas terminaline yürüme mesafesinde 10 dakika. Bu sefer Flixbus'la gidiyoruz havalimanına. Onun içinde böyle 16, 17 ve 18 numaralı kapılar var. Hangi terminale gideceğinize göre o bineceğiniz otobüs saatleri değişiyor ama arasında 2-3 dakika falan fark ediyor. Biz 7'yi 5 geçe olan Flixbus'a bineceğiz. Çünkü terminal 5'ten kalkıyor uçağımız. Böylece güzel bir bilgi verdikten sonra artık dönüş yoluna geçiyoruz.